Herkese merhabalar canlar. Bugün yine çok keyifli, çok güzel bir video ile karşınızdayım. Eğer hazırsanız alın şöyle çayınızı, kahvenizi. Yine sohbet kıvamında 10 numara işinize yarayacak bir video geliyor. Bugünkü videomuzun konusu aslına bakılacak olursa ben daha önce drone ile alakalı küçük çaplı bir video çekmiştim. İşte drone alırken nelere dikkat etmeliyiz, almadan önce nelere dikkat etmeliyiz, drone nasıl seçilir gibi. Onun da yine video linkini şu yukarıya bırakırım. Eğer drone alma aşamasındaysanız veya seçme aşamasındaysanız size yardımcı olacaktır. O videodan sonra tekrar çok teşekkür ediyorum. Sosyal medya üzerinden çok güzel yorumlar geldi. Bir üst aşamaya geçmek istedim ve ileri seviye drone çekimlerinde işimizi nasıl kolaylaştırabiliriz ve drone ile uçmadan önce bilen bilmeyen herkesin, yani benim bile yıllardır hep kontrol ettiğim bazı püf noktaları var. Onları bu videoda size belirtmek istedim. Haydi şimdi hızlıca videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce her zaman yaptığım hatırlatmayı tekrar yapıyorum. Lütfen beni mazur görün. Bu videolarla alakalı bir beğeniniz, kanala bir aboneliğiniz ya da beni sevdiğiniz, tanıdığınız insanlara tavsiye etmeniz benim için çok değerli. Her zaman bahsediyorum. Videolara yaptığınız beğeniler ve yorumlar şöyle alnımızın terini silmek anlamına geliyor. Lütfen benim bu isteğimi tekrar mazur görün. Şimdi videoya başlıyoruz. Canlar, 2017 yılından beri drone kullanıyorum. Bu hobiyle ilgileniyorum. Profesyonel olsun, amatör olsun, çekim için olsun, bireysel olsun, gezdiğim yerler olsun. Defalarca kere drone ile uçtum ve mutlaka uçmadan önce yaptığım standart kontrollerim var. İsterseniz siz de onu böyle bir checklist gibi aklınızın bir kenarına veya telefonunuza not edin. Çünkü bu aletler gerçekten çok ciddi miktarda para yatırdığımız aletler ve uzun vadeli kullanmak hepimiz için önemli. Haydi hızlıca kontrol listeme başlayalım. Birinci maddemiz, uçacağımız alanın drone için uçuş alanı olup olmadığını harita üzerinden mutlaka kontrol ediyoruz. Eğer izin gerektiren bir yerse mutlaka izin alıyoruz. Fakat şurada kesinlikle büyük bir bilinmezlik var. 250 gram altı dronlarda şöyle, 250 gram üstünde böyle, yok izinli, izinsiz, amatör, hobi, profesyonel falan. Arkadaşlar, bütün bu bilgileri aklınızdan silin. Drone'unuz kaç gram olursa olsun mutlaka ama mutlaka uçmadan önce izin almanız gerekiyor. Tabi bunun belli prosedürleri var. Belli bir gram üstü direkt SHGM üzerinden izne başvurabilirken belli bir gram altındakiler, yani benim gibi hobi kullanıcısı olanlar ise sivil kolluk kuvvetlerinden ya da işte mülki amirlerden ek 19 formuyla izin almamız gerekiyor. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Bazı arkadaşlarımızın özellikle Instagram'da birçok videosunu görüyorum. Yani drone almış, şehrin göbeğinde, emniyetin üzerinde, jandarmanın üzerinde her yerde uçuyor ve deli gibi video atıyor. Sonra da ben böyle hani tatlı dille uyarmaya çalışıyorum. Bak diyorum arkadaşım, yaptığın yanlış, hani uçtuğun yerlerde diyorum hani uçuşa yasak, daha doğrusu yasak demeyeyim de uçuş izni gerektiren alanlar var dediğimde tepkisiyle karşılaşıyorum. O da çok hoşuma gidiyor. Ya zaten cezası 8.000 lira ya. Arkadaşlarım, canlar, ne olur Google'da bir şey aratırken lütfen ama lütfen o haberlerin tarihlerine iyi bak. 8.000 lira gibi bir ceza yıllar öncesinde kaldı. Eğer gerçekten bu işi hakkıyla yapan, bu işi bilgisiyle yapan internet sitelerini takip ettiğinizde cezaların 90.000 liralara kadar geldiğini bilmenizde fayda var. O yüzden lütfen izin konusunda hassas davranın. Benden size nacizane bir tavsiye. İkinci maddemize geçiyorum. Arkadaşlar, uçuş yapacağınız yerde mutlaka öncesinde bir gözle kontrol yapın. Gerçekten bu da çok önemli. Yani bulunduğunuz yerdeki elektrik hatları, telefon hatları, ağaçlar, binalar şöyle bir gözle bir kestirin ya. Çünkü niye biliyor musunuz? Drone sizden 50 metre havaya gittiğinde ne siz önünüzdeki bir elektrik telini görebilirsiniz ne de kafanızı kaldırıp drone'u görebilirsiniz. Gerçekten ama gerçekten drone alıp bu hobiyle tutuşup böyle yanıp daha birkaç uçuşunda kazayla karşılaşan çok fazla arkadaşım var. Lütfen tekrar hatırlatıyorum, bu aletler çok pahalı aletler. Yapacağınız 5 dakikalık bir gözle kontrol ve ufak çaplı bir yürüyüş sizi binlerce liralık zarardan kurtaracak. Üçüncü tavsiyem arkadaşlar, mutlaka ama mutlaka uçmadan önce şöyle bir hava durumuna göz atın. Ama hava durumuna göz atın derken de Google'dan bakmayın arkadaşlar. Bunun için yapılmış 10 numara bir uygulama var. UAV Forecast uygulamasını mutlaka telefonunuzda bulundurun ve tek yapmanız gereken uçacağınız yerde uçmadan önce uygulamayı açıp bu uygulamanın içerisinde bulunduğunuz yerdeki rüzgardan belli bir metre yüksekliğe kadar esen rüzgarlara kadar, o bölgedeki GPS uydu sayısına kadar, uçuşa elverişli mi elverişsize kadar, yasak bölgelere kadar her şeyi görebiliyorsunuz ve bu uygulama belli bir sınıra kadar da ücretsiz
ücretsiz. Ben yıllardır kullanıyorum. 5 kuruş da para ödemedim hani şimdiye kadar. İnanılmaz derecede işinizi görecektir. O da benden size tavsiye. Daha öncesinde bunun bir acısını yaşadığım olay var. Taze pille uçun arkadaşlar mutlaka. Lütfen eğer drone'unuzu cep telefonunuz üzerinden kumandaya takarak kontrol ediyorsanız telefonunuzun pilinin olduğundan, kumandanın pilinin olduğundan, drone'un pilinin olduğundan ve özellikle drone pilinin taze olduğundan emin olun. Yani 10 gün önce, bir hafta önce doldurduğunuz bir pille lütfen ben yarın uçarım diye düşünmeyin. Cihazın üzerine baktığınızda pil dolu görünecektir fakat belli bir metre yüksekliğe çıktığınızda aniden boşalıverir. Hiçbir şeyin farkına varmazsınız. Lütfen taze pille uçmayı alışkanlık haline getirin. Uçuşa başlayacaksınız. Her şeyi kontrol ettiniz. En son şöyle drone'da elinizdeyken şöyle bir sağına soluna, bir motorlara, bir motorların çevresine, bir ayaklara, ne bileyim bir gimbalin kenarına, pil tam takılmış mı takılmamış mı gibi yerlere dikkat ederseniz daha iyi olur sizin için. Gerçekten bu ufak kontrol ileride çok büyük zararları önleyecektir. Hani pil takılıdan kastım da şimdi çıkan mini serilerinde falan özellikle çok sorun değil ama daha önce kullandığımız işte Mavic Air gibi, Mavic Pro gibi cihazlarda pilleri alttan taktığımız için özellikle pillerde hafif bir şişkinlik varsa pil takılı görünüyor fakat yuvaya tam anlamıyla oturmuyor. Yukarıda herhangi bir durumda eğer pil yerinden ayrılırsa siz de drone'unuzdan ayrılmak zorunda kalırsınız. Bu da benden size tavsiye. Drone'u havaya kaldıracağız. Mutlaka açık arazide arkadaşlar Return to Home yani RTH ya da işte eve dön ayarlarını çevrenizdeki nesnelerin yüksekliğine göre ayarlayın. Yani bulunduğunuz yer bir dağın tepesi ise çok problem olmayacaktır belki ama şehir içinde uçuyorsanız, ormanlık bir alanda uçuyorsanız elektrik direklerinin yüksekliği, ağaçların yüksekliği, apartmanların yüksekliği ani bir durumda drone'la bağlantınız kesildiğinde, kumanda bağlantısını kuramadınız, bir sıkıntı oldu ve drone otomatik olarak eve dönmeye başlıyorsa lütfen eve dönüş yüksekliğini minimum 100 metre gibi değerlere ayarlayın ki drone size gelirken önüne herhangi bir engel veya sıkıntı çıkmasın. En kısa sürede o bağlantıyı kurup sakince drone'unuzu yanınıza indirebilirsiniz. 7. hatırlatmam ise bildiğiniz gibi drone'larımızda özellikle DJI ve diğer drone'larda önüne bir engel geldiğinde o engeli aşma özelliği mevcut. Fakat bunu yine kumanda üzerinden siz belirliyorsunuz. Yani şöyle tarif edeyim. Drone'un ayarlar bölümünde girdiğinizde eğer drone'un önüne bir engel çıkarsa ne yapacağına siz karar veriyorsunuz. Burada tabii ki de iki alternatifiniz var. Birincisi hepimizin kullandığı. Drone'un önüne herhangi bir engel geldiğinde engel sensörlerinin onu algılayıp drone'u havada durdurması. Bunu çok sık denk gelmişsinizdir. Drone'u engel olan bir yerde ileriye geriye sürmeye çalıştığınızda drone sürekli bip 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 diye öter ve ne ileri gider ne geri gider. Engele muhakkak belli bir mesafede durur. Fakat siz aktif track modunda kullanıyorsanız yani bir arabanın içindesiniz, drone sizi takip ediyor ya da bisiklettesiniz veya motosiklet ya da yürüyorsunuz. Burada drone'un arkanızda engel gördüğünde durması tabii ki de çok saçma olacaktır. Burada eğer aktif track kullanıyorsak da kumanda ayarlarından bypass modunu kullanmanız da sizin için iyi olacaktır. Bunları dediğim gibi bilmenizde fayda var. Gelelim yine sağlık açısından son derece önemli bir uyarıya. Bildiğiniz gibi DJI son dönemlerde ürettiği dronlarda pervanelerle motor arasındaki tozun girmesini engelleyen bölümleri kaldırdı. Fakat araştırdığınızda göreceksiniz ki AliExpress üzerinde birçok web sitesinde yan sanayi parçalar bol miktarda satılmakta. Fakat bu konuda birçok fikir aldığınızda bunların çok sağlıklı olmadığını görüyorsunuz. Bu da bizi ikinci bir alternatife itiyor. Bu ne? Drone'u elimizden kaldırıp elimize indirmek. Çünkü motorların altı ve üstü açık olduğu için yerden kaldırdığınızda herhangi bir tozda, pislikte motorların dönmesini engelleyebiliyoruz. Ve bu engelleme sırasında da motorları temizlemek gerçekten çok zor arkadaşlar. Onun için de görmüşsünüzdür Instagram'da falan drone'u elden kaldırıp ele indirme son derece popüler. Fakat burada lütfen şuna dikkat edin. Birçok videoda görüyorum elden drone kaldırırken baş hizasından kaldıranlar var veya başının hizasında eline drone'u indirenler var. Bu çok tehlikeli bir davranış. Çünkü bu drone dediğiniz alet havadaki rüzgardan, akımdan sürekli etkilenir. Yani Allah korusun siz tam drone'u indirirken gelen hafif bir rüzgar sizin yüzünüzün hizasındayken size, yüzünüze, yanınızdakilere çok ciddi miktarda zararlar verebilir. Bunun çok basit bir yöntemi var. Birçok belki drone otoritesinden de bunu görmüşsünüzdür. Ben de yine tekrarlayayım. Drone'u elinize indireceğinizde veya elden kaldırırken kolunuzu yukarıya doğru 45 derecelik bir açıyla kaldırırsanız ve eliniz daima baş hizanızın üzerinde olursa sorunsuz bir şekilde
şekilde drone'unuzu kaldırıp drone'u buraya indirebilirsiniz. Ama tekrar şunu hatırlatıyorum. Lütfen arkadaşlar drone ile alakalı belli bir kullanım süresini geçmeden drone'u elden indirip kaldırmayı çok tavsiye etmiyorum. Bu da yine aklınızda bulunsun. Şimdi bu kadar güzel bilgiden sonra geliyoruz drone'daki ince ayarlar bölümümüze. Bildiğiniz gibi drone'larda biz iki tür kumanda kullanıyoruz genelde. Bir kumanda türünde drone'umuzun zaten kumandasının ekranı oluyor. Bunlara genelde smart controller diyor ve ekran üzerinden drone'daki anlık görüntüyü görebiliyoruz. Bir diğeri ise normal kumandalar. O kumandaların da altına cep telefonu veya tablet ekleyerek görüntüleri telefon ve tablet ekranından görebiliyoruz. Bu iki tür kumanda tipinde de maalesef drone uçururken özellikle o anın heyecanı ve büyüsüyle sanki çektiğimiz bütün görüntüler o küçük ekranda mükemmelmiş gibi gözüküyor. Fakat eve gelip de büyük ekranda, bilgisayarda bu görüntüleri izlediğimizde aslında hareketlerimizin son derece keskin, yapmamamız gereken ani hareketler yaptığımızı fark ediyoruz ve bütün o işin büyüsü, bütün o sihri dağılıyor. İşte bunların önüne geçmek, daha sinematik çekimler yapmak ve drone'un özellikle gimbal ve joystick ayarlarını daha yumuşatmak için birkaç özel ayarımız var. Şimdi sizlere gelin onlardan bahsedeyim ve birlikte deneyimleyelim. Bu anlatacağım ayarlar canlar benim DJI Mini 3 Pro drone'umda ve Smart Control üzerinden anlatacağım. Bildiğiniz gibi DJI son dönemlerde uygulamayı Türkçe'ye çevirdi. Öncesinde gönüllüler tarafından Türkçe'ye çevriliyordu ve bir önceki versiyondaki tüm bu ayarlar genellikle videolarda İngilizce olarak yer alıyor. Ben bunun Smart Control üzerinden Türkçe olarak sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk yapmamız gereken şey köşedeki 3 nokta işaretine basıp menüye giriyoruz. Kontrol menüsünden kazanç ve pozlama ayarlama bölümüne gidiyoruz. Burada maksimum yatay hız, maksimum yükselme ve alçalma hızı var. Arkadaşlar benim kendi nacizane tavsiyemdir. Bu alçalma yükselme hızlarını ben genelde maksimum seviyelerde kullanıyorum. Neden? Çünkü Allah korusun kazadır beladır olabilir ama anlık olarak drone'a hızlı müdahale etmeniz gerekebiliyor. Buradaki yükselme alçalmayı zaten biz drone'u kullandıkça eliniz belli bir hassasiyete erişiyor ve yükselme alçalma hızını manuel olarak joystick üzerinden kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bu yüzden burada maksimum değerleri kullanmak sizin için, drone'un sağlığı için ve acil durumlar için iyi olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken ilk ayar maksimum açısal hız. Bu drone'umuzu sağa ve sola döndürürken drone'umuzun aslında açı olarak alabileceği hızı belirtiyor. Minimum 20, maksimum 120 derece arasında değişiyor bu değer. Ben bunu 25, 26, 30 civarlarında tutmayı uygun buluyorum. Çünkü drone'unuzu sağa ve sola ne kadar yavaş döndürebiliyorsanız görüntüler aslında o kadar sinematik oluyor ve o kadar daha güzel geçiş elde etmiş oluyorsunuz. Bu aklınızın bir kenarında bulunsun. Çünkü bunu bir sonraki aşamalarda drone'umuzla yaptığımız dönüş hareketlerinde yani orbit hareketinde de bol miktarda faydalanıyor olacağız. Dikkat etmeniz gereken bir diğer ayar ise arkadaşlar sapma pürüzsüzlüğü. Buna da yine dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bunu birazdan size deneyimleyerek göstereceğim ama buradaki mantığımız da şu. Siz drone'u sağa ya da sola döndürürken joystick'i bıraktığınızda drone birden keskin bir şekilde mi duracak yoksa siz joystick'i bıraktığınızda hafif böyle ivmelenerek yani sanki hafiften frene basıyormuş gibi yavaşça mı dönmeyi bırakacak? Bu da yine drone'la uçuş yaparken aslında elimizde olmadan verdiğimiz bir tepki oluyor ama sapma pürüzsüzlüğüyle bu kötü kesintileri minimum seviyede tutabiliyoruz. Haydi bunları birlikte deneyerek görelim. Bir sonraki ayar bölümümüz ise gimbal. Bildiğiniz gibi biz drone'la sağa ve sola dönüşleri drone üzerinden fakat gimbalin aşağı ve yukarı hareketini kamera üzerinden sağlıyoruz. Burada da yine çok hassas ve güzel çekimler yapmak için gimbalimizin 1-2 ayarıyla oynamamız gerekiyor. Hadi gelin size onlardan bahsedeyim. İlk dikkat edeceğimiz ayarımız eğim ekseninde maksimum kontrol hızı. Bu gimbalimizin aşağı ve yukarı hareketinin ne kadar hızlı olacağını belirtiyor. Dediğim gibi sinematik çekimler yapmak istiyorsak bu DJI Osmo
pocket içinde geçerli, el kameranız içinde, cep telefonu içinde ve drone içinde. Ne kadar yavaş ve yumuşak hareketler yaparsanız o kadar güzel sinematiklik sağlayabilirsiniz ki bu gimbal'in yukarı aşağı hareketi de son derece önemli bir içerik bizim için. Burada ben genelde saniyede 12 derecelik yukarı aşağı hızı kullanıyorum. Çünkü hareket ne kadar yavaş olursa özellikle ileri gidişlerde, geri gelişlerde ve orbit yaparken yukarı aşağı gimbal'in yumuşak ve yavaş hareketi çekimlerinizi bir o kadar göz alıcı hale getirecektir. Bir diğeri ise az önce bahsettiğim drone'un sağa sola dönüşlerinde pürüzsüzlük sağlayan ayar. Burada da yine mevcut. Eğim pürüzsüzlüğünü ayarlayabiliyoruz. Yani siz gimballe yukarı aşağı hareket ederken hareket tuşunu bıraktığınızda gimbal keskin bir şekilde birden mi dursun yoksa yavaşça hareketini sonlandırsın mı? Bunu sağlıyor bize. Bu zaten maksimum 30 değerini alıyor. Size tavsiyem 28, 29, 30'da bu ayarı kullanmanız ve buna alışmanız gerçekten çekimlerinize mükemmel bir derinlik katıyor diyebilirim. Çünkü gimbal hareketi gerçekten arkadaşlar bence drone'la yaptığımız sağa sola çekimlerden daha zor. Çünkü joystick üzerinden drone'u kullanıyoruz. Fakat genelde gimbal'in hareketini arkadaki mini tuşlardan yapıyoruz. Kaydırmalı tuşlardan. Drone'u hareket ettirirken o tuşlardan gerçekten hassasiyet ayarlamak çok zor. Fakat bu anlattığım iki ayar sizin çekimlerinizde işinizi gerçekten çok kolaylaştıracak. Hadi bu iki ayarı birlikte deneyelim. Drone kullanırken anlatıyorum ya sürekli işte drone'u joystick'in bir tarafından sağa sola döndürüyoruz, diğer tarafından slide yani kayma işlemi yapıyoruz diye. Fakat aslında siz joystick'in çubuklarını ve tuşlarını özelleştirebiliyorsunuz. Kontrol bölümünde DJI size bu çubuk modlarını özelleştirme hakkı tanıyor. Fakat benim nacizane tavsiyem drone'un joystick'ine olduğu gibi alışmanız. Çünkü farklı bir drone kullandığınızda veya farklı bir drone'a geçtiğinizde anlık olarak başka birinin drone'unu kullanmanız gerektiğinde standart ayarlara ne kadar hakimseniz o kadar sakin ve kolay sürüş elde edebilirsiniz. Yoksa siz tuşların yerlerini değiştirdiğinizde acil bir durumda başka bir drone kullanmanız gerektiğinde kaza kaçınılmaz olacaktır canlar. Benden size tavsiye. Yine çubuklardan ziyade drone üzerinde kullandığımız ikincil kontrol tuşlarını da özelleştirme hakkına sahibiz. Ben burada genelde standart olarak ayarları kullanıyorum. Fakat size sunulan seçenekler içerisinden ekranda gördüğünüz gibi istediğiniz ayarı seçebilirsiniz. Yine dediğim gibi size en uygun ayarda kullanmak sizin için en iyisi olacaktır. Fakat standart ayarlarda kullanmaya alışmak da sonrası için size çok güzel bir artı değer katacaktır. Kontrol bölümünde gimbal ayarları bölümünde gimbal modu diye bir bölümümüz var canlar. Bildiğiniz gibi dronlar aslında ikiye ayrılıyor. Birisi FPV dronlar yani böyle daha aksiyonun içinde olduğunuz sanki aksiyon kamerasıyla çekim yapıyormuşsunuz gibi daha hareketin içinde olduğunuz. Bir de bizim standart kullandığımız gimballi dronlar var. Siz hangi hareketi yaparsanız yapın kamera daima ufuk çizgisine odaklı olarak kalabiliyor. Fakat tabii ki standart drone kullanırken içimizden bir miktarda FPV kullanma hissi geçiyor olabilir ya da bu tarz bir çekime ihtiyaç duyabilirsiniz. DJI sizin için bunu da düşünmüş. Gimbal modunu BŞG moduna ayarlarsanız drone mini bir FPV drone'muş gibi hareket etmeye başlıyor ve gimbal sizin verdiğiniz drone komutuna göre hafif sağa sola öne arkaya yatmaya başlıyor. Bu da sizin daha aksiyonlu, daha hareketli çekimler yapmanızı sağlayacaktır. Fakat tekrar söylüyorum bu dronlar bir FPV drone değil. Yani ondan aldığınız birebir verimi alacağım diye düşünmeyin. Fakat yine de çekimlerinize çok güzel bir etki katacak. Gelişmiş joystick ayarları bölümünde aslında bilmeniz gereken çok güzel bir kısa yol var. Biz normalde otomatik kalkış iniş yapıyoruz. Yani motorları otomatik olarak drone'un durdurup çalıştırmasını sağlıyoruz. Fakat acil bir durumda siz joystickler üzerinden yapacağınız küçük bir hareketle motorları ani olarak durdurabilirsiniz. Bu da sizin için son derece hayati bir değer taşıyor olabilir.
olacaktır. Joystickleri ekranda gördüğünüz hareketleri yaptığınızda motorlar otomatik olarak çalışmayı durduracaktır. Acil durumlarda yine kullanmak için aklınızın bir kenarında bu kısa yol bulunsun. Şimdi ben size drone'un ve gimbal'in joystick üzerinden kontrollerinde hızını ve yumuşaklığını ayarlayabileceğimizi söyledim. Fakat birçok arkadaşımız kesinlikle şunu diyecektir bana. Abi zaten drone'un üzerinde sinematik mod var. Niye uğraşıyorsun diye. Arkadaşlar siz drone'u sinematik moda aldığınızda zaten size belli bir hassasiyet sunacak drone. Fakat o drone'un sinematik modunun özelliği. Benim bahsettiğim şey ise standart modunuzu aslında bir sinematik çekim kıvamına getirtmeniz. Bu yüzden şimdi size o modlardan da bahsedeyim. Drone'un kumandası üzerinde bizim 3 modumuz var. Sport, standart ve sinematik. Sinematik modu aldığınızda drone'un hareketleri olabildiğince yavaşlayacak ve sizin ağır çekimdeymiş gibi çekimler yapmanızı sağlayacak. Fakat ben yine kendimce tavsiye veriyorum. Standart kullandığınız modu ne kadar sinematikleştirebilirseniz sizin çekimleriniz o kadar güzel olacaktır. Fakat bunun dışında hızlı çekimlerde yapmak yeri geldiğinde drone'daki videolarınızı çok güzelleştirebilir. Burada da kullanmanız gereken mod sport mod. Fakat sport modda olayın aksiyonuyla şunu unutmamalısınız. Sport moda aldığınızda drone bütün sensörlerini kapatıyor canlar. Yani önündeki hiçbir engeli, altındaki, arkasındaki, eğer sağda solda sensörünüz varsa sağındaki solundaki hiçbir şeyi algılamayacak. Bütün kontrol sizde olacak. Ben bunun daha önce cezasını çekmiş biri olarak söylüyorum. Sport modda drone gerçekten size aşırı keyif veriyor ama yeterli yükseklikte olduğunuzu kesinlikle unutmayın. Eğer belli bir seviye altında uçuyorsanız drone gerçekten sport modda hızını aldıktan sonra siz joystick'i bıraksanız bile fren yapma aşamasında aşırı miktarda kayıyor. Yani o aldığı hızı kesmek onun için hiç kolay değil. Ben daha önce bu tarz bir kaza atlattım. Yani nereden bakarsanız drone 17-18 metre ben joystick'i bıraktığım halde durmak için sürüklendi ve en sonunda ağaç dalında bırakmıştım eski drone'umu. Siz de bu durumlara düşmek istemiyorsanız size en büyük tavsiyem sport modu tabii ki kullanın ama mutlaka yüksekte kullanın. Evet canlar, videonun sonuna geldiğimizde burada elimden geldiğince size standart ve ileri düzey olarak hem gimbal ayarlarından hem de güvenlik önlemlerinden bahsettim. Videonun gidişatında aslında sinematik çekim hareketlerine de geçecektim. Yaklaşık 23-24 tane drone'da en sık kullandığım benim sinematik joystick hareketleri var. Aslında bunların 8'ine 10'una hakim olduğunuzda zaten bir yere çekim yapmaya gittiğinizde hemen o hareketler otomatik olarak kendini göstermeye başlıyor ve çekimden ciddi miktarda süre tasarrufu sağlıyorsunuz. Bildiğiniz gibi drone'lar zaten pili çok uzun süre giden cihazlar olmadığı için tepeye çıkarıp da şunu mu yapsam bunu mu yapsam kargaşasına düşmemek için sinematik hareketleri alışkanlık sizin için biçilmiş kaftan olacaktır. Fakat bu videoyu uzatmamak adına sinematik çekim hareketlerini bir sonraki videoda yayınlayacağım. Yine umarım inşallah bu video işinizi görür. Umarım hiçbir kaza kırım yaşamazsınız. Drone hobisine başlayacaksanız kesinlikle tavsiye ederim ama lütfen uyarılarımı nacizane dikkate alırsanız mutlu olurum. Eğer bu hobi içerisindeyseniz de size tavsiyem bol miktarda pratik yapmanız. Çünkü ne kadar uçarsanız bu hareketler ve bu hobiden aldığınız zevk katlanarak devam edecektir. Bir sonraki sinematik çekim hareketleri videomuzda görüşene kadar şimdilik kendinize çok iyi bakın canlar.